Hiç düşündün mü? Sen parayı mı yönetiyorsun yoksa o mu seni? Para dediğimiz şey sadece bir kağıt ya da dijital rakam değil. O zihninde şekillenen bir hikaye. Ve bu hikayeyi çoğu zaman sen yazmadın. Sadece devraldın. Çocukken duyduğun bir cümle bugün bankadaki hareketlerini yönetiyor olabilir. Paramız yok. Zenginler kibirlidir. Para insanı bozar. Biz parayı tutamayız. İşte bu sözler zihnine kod gibi işlendi. Ve fark etmeden paranla olan ilişkinin temellerini attı. Belki fark ettin, belki etmedin ama parayla ilgili kararlarının çoğu mantıktan değil, duygudan geliyor. Kazanmak istiyorsun ama korkuyorsun. Zihnini yeni bir düzene davet eden bir soruyla başlıyoruz. Gün boyunca para hakkında kaç cümle kuruyorsun? Çok pahalı. Biz zengin değiliz. Yine yetmedi. Bu cümleler masum görünür ama eksiklik inancını güçlendirir. Bunun yerine şu ifadeleri dene. Para bana doğru yolda gelir. Ben parayı hak ediyorum. Zenginlik dışarıda değil, içeride başlar. Bu olumlamalar beynine yeni bir yazılım gönderir. İlk başta yapay hissedilir ama tekrar ettikçe zihin alışır ve zamanla içten gelen bir inanca dönüşür. Korku, suçluluk, gerginlik, yoksa özgüven, rahatlık ve neşe mi? Eğer negatif duygular baskınsa, zihninde hala çözümlenmemiş inançlar vardır. Bu noktada bir günlük aç. Her gün yalnızca şu 3 cümleyi yaz. Bugün para hakkında ne hissettim? Hangi durumda para bana stres yarattı? O anda ne düşündüm? Bu egzersiz basit ama derindir. Çünkü duyguyu tanımak, onu dönüştürmenin ilk adımıdır. Dördüncü adım. Parasal hedef değil, parasal kimlik belirlemek. Birçok kişi ayda şu kadar kazanmak istiyorum der. Ama o parayı kazanan kişinin kim olduğunu hiç düşünmez. O kişi nasıl düşünür? Nasıl davranır? Nelere hayır der, nelere evet? Kendine bunu sor. Ben kim olmak istiyorum? Ve o kimliğe uygun davranmaya bugün başla. Çünkü para kimliğe gelir. Eyleme geçen inanca gelir. Beşinci adım. Para ile sevgi arasında köprü kurmak. Evet, para bir araçtır ama aynı zamanda enerjidir. Ve enerjiyi yöneten şey niyettir, niyettir. Eğer sen parayı sadece bir mecburiyet ya da mücadele olarak görüyorsan, onunla sevgi temelli bir bağ kuramazsın. Oysa para, iyilik üretmenin, katkı sunmanın, destek olmanın da yolu olabilir. Bunu değiştirmek için her para alışverişinde kendine şu soruyu sor. Bu parayı verirken ne niyet taşıyorum? Bu parayı alırken nasıl bir değer sundum? Bu sorular seni transaksiyonel ilişkiden çıkarır, bağ kuran bir ilişkiye taşır. Ve işte orada finansal bolluk başlar. Çünkü gerçek zenginlik, hesap bakiyenden önce iç dünyanın frekansında başlar. Para seni yönetmek için değil, seninle birlikte akmak için vardır. Ama sen ona hangi rolde olduğunu hiç sordun mu? Bir araç mı oldu, bir korku mu? Bir özgürlük aracı mı, yoksa bastırılmış arzularının suç ortağı mı? Bu sorular kolay değil. Ama cevapları seni özgürleştirebilir. Zihninde hala küçük bir çocuk varsa, o çocuk para tehlikelidir diyorsa, finansal kararlarını o çocuk veriyor olabilir. Artık o çocuğun elinden direksiyonu alma zamanı geldi. Finansal zihin güncellemesi tam da budur. Kimin konuştuğunu fark etmek, hangi sesi dinlediğini anlamak ve hangi sesi büyütmeye karar verdiğini seçmek. Bugün bir eylem planı değil, bir zihinsel düzlem öneriyorum. Önce sessizleş, sonra iç sesini dinle ve en sonunda yeni bir seçim yap. Ben paramı korkuyla değil, bilinçle yöneteceğim. Bu seçim bir cümleyle başlar ama o cümle zihinsel yazılımın yeni başlığı olur. Para, enerjiye duyarlıdır. Sen kendine değer vermiyorsan, para da sana yaklaşmakta zorlanır. Çünkü onun en iyi arkadaşı güven, en büyük düşmanı ise sabote eden düşüncelerdir. Zenginlik dışarıdan başlamak zorunda değil. O, içeride başlayan bir farkındalık halidir. Ve o farkındalık her sabah yeniden seçilebilir. Bugün artık parayla bir savaş içinde olma. Onu düşman değil, yol arkadaşı gibi düşün. Onunla konuş. Bana ne öğrettin diye sor ve şunu unutma. Bu FYP'mde her yerde karşıma çıkıyor. Ama gerçekten bu kadar abartılmaya değer mi? Hadi keşfedelim. Gün 1. Zihinsel duruş, sabit, beklentiler, düşük. Bir mucize için dua ediyorum. Gün 7. Tamam, bekle. Bu bir ilerleme mi? Zihnim daha açık hissediyor. Henüz bir mucize değil ama bir yere varıyoruz. Gün 30. Bekle. Eski düşünceler silindi. Yeni bakış açısı eşsiz. Özgüven aktif. Tamam evet. Takıntılıyım. Zihinsel duruş değişimine katıl ve öncesi and sonrası hikayeni paylaş. Harcamak istiyorsun ama suçluluk duyuyorsun. Yatırım yapmak istiyorsun ama kendine güvenmiyorsun. Çünkü zihninin derinliklerinde para sadece para değildir. Para, değer, güvenlik, özgürlük, hatta sevgi anlamına gelir. Bir düşün. Ailende para konuşulurken nasıl bir enerji olurdu? Stresli mi, sessiz mi, suçlayıcı mı? O enerji bugün senin finansal kimliğini şekillendiriyor olabilir.
Çünkü çocuk zihni sadece kelimeleri değil, duyguyu da kaydeder. Ve o duygu yıllar sonra kredi kartına dokunan parmakta, alışveriş yaparken sıkışan göğüste kendini gösterir. Bazı insanlar çok çalışır ama birikim yapamaz. Bazıları yüksek gelir elde eder ama hep borçla yaşar. Bazıları fırsatlar geldiğinde geri çekilir. Korkaktırlar. Ama bu korku bilinçli değildir. Bu korku, zihnin eski sürümünden gelen bir koruma programıdır. Çünkü zihin için tanıdık olan her zaman güvenli olandır. Eğer yıllarca parasızlık içinde yaşadıysan, bolluk seni tehdit gibi hissettirebilir. O yüzden kendini sabote edebilirsin. İçten içe, ben bunu hak etmiyorum diyebilirsin. Ve işte o an para senden kaçmaya başlar. Sen bilinçli olarak istemesen de zihnin blokaj koyar. Bunu kırmanın ilk adımı. Parayla ilişkinin geçmişini fark etmek. Sana para hakkında kim ne öğretti? Hangi cümle sende hala yankılanıyor? Ve bu cümle gerçekten doğru mu? Finansal özgürlük sadece çok para kazanmak değil. O paraya rahatça sahip olabilmek, ona suçluluk duymadan dokunabilmek. Ve bunu yapabilmek için zihninde bir temizlik yapmalısın. Şunu unutma. Zihinsel para haritası güncellenebilir. Tıpkı eski bir yazılım gibi yeni sürümle değiştirilebilir. Ama önce o yazılımın neyle kodlandığını bilmen gerekir. Belki bu videoyu izlerken geçmişten gelen bir cümle aklına geldi. O cümleyi yakala. Çünkü o cümle senin bugünkü finansal tavanını belirliyor olabilir. Ve bu tavan aslında gerçek değil. Sadece zihinsel bir cam. Şimdi ona dokun. Çünkü kırıldığı anda parayla ilişkin senin kontrolüne geçmeye başlayacak. Belki çok çalışıyorsun, gelirin artıyor ama yine de bir bakıyorsun. Ay sonunda elinde hiçbir şey kalmamış, bir türlü tutamıyorsun. Sanki para cebine girerken başka bir cebinden kaçıyor. Bu sadece bütçe sorunu değil. Bu, bilinçaltı bir finansal blokaj olabilir. Zihnin seni korumak adına geliştirdiği davranış döngüleri vardır. Bu döngüler genellikle geçmiş deneyimlere dayanır. Bir çocukken annenin para yok diye bağırması, babanın her alışveriş sonrası sinirlenmesi, evde paranın tartışma sebebi olması. İşte bu anılar zihnine para il stres kodunu yükler. Ve sen fark etmeden bu stresi yaşamamak için parayla mesafeli bir ilişki kurarsın. Bazı kişiler yüksek gelir elde eder ama içten içe ben bunu hak etmiyorum düşüncesine sahiptir. Bu inanç paranın kalıcılığına engel olur. Zihnin hak etmediğine inandığı her şeyi geri itmek için mekanizmalar kurar. Sürekli borca girersin. Kazandığını cezalandırmak için hesapsızca harcarsın. Veya bir yatırım fırsatı çıktığında ya kaybedersem korkusuyla geri çekilirsin. Buna kendini sabote eden zihin döngüsü denir. Bu döngüde kişi akıllıca davranamaz. Çünkü kararlarını geçmiş travmalar yönetir. Ve işin ilginç yanı, bu süreç bilinç dışında işler. Sen hala mantıklı düşündüğünü sanırsın. Ama aslında geçmişindeki sesler konuşuyordur. Sen para tutamazsın. Bizim gibi insanlar zengin olamaz derler. Çok kazanırsan bir yerde kaybedersin diye eklerler. Bu cümleler finansal cam tavanını oluşturur. Beynimiz nöroplastisite sayesinde kendini yeniden şekillendirir. Ama bu şekillenme tekrarlar üzerine kuruludur. Bir düşünceyi sık tekrar edersen beynin için gerçek olur. Ve bu gerçek davranışlarını belirler. Bugün para hakkında ne düşünüyorsun? Para kolay gelir mi diyorsun? Yoksa zorla kazanılıyor, hemen gidiyor mu? Bu cümleler hayatındaki paranın rotasını belirliyor. Zihnin bu cümlelere göre hareket eder. Tıpkı bir navigasyon gibi zihin inandığın yere yönlenir. Bu yüzden önce fark etmen gereken şey şu: senin finansal davranışların bir sistemin sonucu. Tesadüf değil, şans değil, yalnızca bilinçaltı kodlarının bir yansıması. Bu kodlar değişebilir mi? Evet. Ama önce tespit edilmeleri gerekir. Kendine şu soruları sorarak başlayabilirsin. Parayla ilgili en güçlü anım neydi? Para bende hangi duyguyu çağrıştırıyor? Zengin insanları düşündüğümde aklıma ne geliyor? Büyük paraya ulaşsam bunu sürdürebileceğime inanıyor muyum? Bu sorular seni zihninin derinliklerine götürür ve orada gizlenen eski cümleleri ortaya çıkarır. Çünkü bazen hayatında olmayan para, eksik finansal bilgiyle değil, yanlış iç inançlarla ilgilidir. Ve o inançlar değişmeden para da kalıcı olmaz. Bu bir cesaret yolculuğudur. Kendine para hakkında duyduğun ilk yalanı hatırlayıp artık ona inanmadığını söyleme cesareti. Bu cesaretin adı finansal özgürlük. Şimdiye kadar fark ettin. Parayla olan ilişkimiz çoğu zaman mantıkla değil, geçmişle kurulur. Ama iyi haber şu, bu ilişki yeniden yazılabilir. Para aslında seninle sadece bir aynadır. Sen ne düşünüyorsan o şekilde görünür. Ve bu aynada değişim önce içeriden başlar. İlk adım, finansal farkındalık. Bugün kendine şu soruyu sor. Benim parayla olan ilişkim şu an ne durumda? Cevabın kötü ya da karmaşık olabilir. Sorun değil.